Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Annemin Örgüleri evinden sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün hem zarif, hem güzel, hem şık, gösterişli, harika bir örgü modeli yapacağız. Çok güzel bir iki şiş modeli hanımlar. Sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz hemen iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Çeyizlik yelek modellerinde, yelek modellerinin her çeşidinde, anne yeleklerinde, bebek yeleklerinde, hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, berelerde kullanabileceğiniz harika bir model yapacağız. Muhteşem şallar yapabileceğiniz güzel bir model yapacağız. Şöyle bu modeli sevgili hanımlar, Nako Elite Baby'nin güzel krem rengi bir ipiyle yapacağım. Orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Şöyle. Orta kalınlıkta bir ip kullanacağız. Hemen bu güzel desenimizin yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Şöyle 3 milim şiş kullanıyorum hanımlar. Bakın 3 milim şişimi kullanacağım. Hemen ilmek sayılarıma gelince. Evet, ilmek sayılarımız 12 ve 12'nin katları artı 11 ilmek hanımlar. Ben sizlere iki modelle anlatacağım modelimi. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atacaksınız. Şu şekilde bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şurası bir model bakın. Burası da modelimiz, ikinci modelimiz için 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 ve 12'nin katları artı 11 ilmekle kuruyoruz. Hemen desenimizi kurmaya başlayalım. Sevgili hanımlar, önden ve arkadan düz ördüğünüz zaman da haroşa örgü çıkar. Önden ve arkadan ters ördüğünüz zaman da haroşa örgü çıkar. Dilediğiniz lastik modelini yapabilirsiniz. Ben haroşa lastik yaptım. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Burada 9 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 kenar ilmeğimi saymıyorum. 4 5 6 7 8 9. 9 tane düz ilmek ördükten sonra arada 3 tane ters ilmek örüyorum. Bu 3 ters ilmeğimiz arkadan da önden de hep ters olacak hanımlar. 1 2 3. Şimdi yine 9 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ilmek düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, modelin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Şimdi modelin ikinci sırasındayız. Arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yok arkadaşlar. Tüm ilmeklerimizi model bitene kadar arka yüzde hep ters örüyoruz. Biz desenimizi örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz. Bakın modelin ikinci sırası arka yüzü. Tüm ilmekler ters. Hem gösterişli, hem kolay, hem de çok güzel sevgili hanımlar bu model. Çeyizlik yeleklerde, anne yeleklerinde, bebek yeleklerinde, tüm örgü modellerinde, ister hırka, ister süveter, ister atkı, ister bere, ister şal yapın, çok güzel bir model. Evet, ikinci sıramda da tüm ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek ördüm. Hemen şu 2 düz ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Bakın, 2 ilmeğimi içeriden dışarı doğru şöyle ikisini beraber ördüm. Bir kez doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Bakın, içeriden dışarı doğru yapmıştık. Şimdi yine içeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi burada bakın 2 tane düz ilmeğim kaldı. Bu 2 düz ilmeğimi de örüyorum. Alt zeminde 9 tane düz ilmek yapmıştık. Bakın 9 ilmeğin üzerine desenimizi kurduk. Şimdi ara ilmeğim olan 3 tane tersimi örüyorum. 1 2 3. Ara ilmeğim olan 3 tersi ördüm. Şimdi ikinci desenimi kuruyorum. 1 2 2 düz ördüm. Bakın. Burada 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum.
Bir kez doluyorum. Burada 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Birini sola doğru, birini de sağa doğru açıyoruz bakın ilmeklerimizin. Şimdi buradaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelin arka yüzünde 4. sırasında yine tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ajurlarımızı yani arttırdığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Biz modeli sadece örgünün ön yüzünde kuruyoruz hanımlar. Arka yüzünde sadece ters örgüler yapıyoruz. Çok güzel bir model. Modası hiç geçmeyen bir model sevgili hanımlar. Yüzyıllar geçse de bu modelin modası geçmez. Evet, şöyle modelin 4. sırasında tamamladım. Bakın şöyle. Şimdi modelin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. Bir tanesini ördüm. Bakın bu 2 düz ilmeğimin şu şekilde yönünü çeviriyorum. İkisini içeriden dışarı doğru düz olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Bakın. Bir kez doluyorum. Yine içeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Burada bir düz ilmeğim kaldı. Bakın bir düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle. Ara ilmeğim olan 3 ters örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar burada ikinci modelimi kuruyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Ortadaki 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Bir kez doluyorum. Yine bu 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin 5. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 6. sırası ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şal modellerinde, yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter modellerinde, atkı, bere arkadaşlar dilediğiniz tüm örgülerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel, zarif ve şık bir model. Ben çok severek sizlere anlatıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi elimde de hızlı ilerleyen, güzel, şık bir model. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim ama tercih sizlerin tabii ki. Evet, 6. sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Bakın şöyle ben 7. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin 7. sırasında kenar ilmeğinden sonra bakın burada bir düz ilmeğim kaldı. Hemen bu 2 ilmeğimin yönünü şu şekilde çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Şu ortadaki 5 düz ilmeğimi örüyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Bir kez doluyorum. Hemen bu 2 ilmeği birlikte örüyorum. Hemen ara ilmeğim olan 3 tersi yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın. Yine bu ilmeğimle ikinci modeli kuruyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru. Bir kez doluyorum. Aradaki 5 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kenar ilmeği de düz olarak ördüm. Modelimizin 7. sırasında da bakın bu işlemi yaptım hanımlar. Modelimizin 8. ve son sırasındayız. Arka yüzdeyiz. Modelimizin son sırasında yine arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyorum. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Çok kolay, çok güzel, hızlı ilerleyen, aklınızda kalabilecek bir model sevgili hanımlar. Karışık değil. Hani bizde şöyle derler, dolaşık değil.
tek tek sırasıyla yapılan, kafa karıştırmayan harika bir model. Kolay model arayan arkadaşlarımız için çok güzel bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarım için yeni güzel ve şık bir model. Çok zarif hanımlar. Dediğim gibi modası hiç geçmeyen bir model. Evet, tüm ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Ben sizlere şöyle bir model anlatmış oldum sevgili hanımlar, bakın. Model ilerledikçe kendini gösteren çok şık ve güzel bir model. Şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyorum onu da göstereceğim arkadaşlar. İkinci modelimiz bu kurmuş olduğumuz modelin tekrarı olacak arkadaşlar. Bu modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde kuracağız. Evet, şöyle hemen ikinci modelimizi kuralım. Birinci sırasını göstereyim. Videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Burada nasıl kurduysam burada da aynı şekilde kuracağım. Modelimizin birinci sırasını göstereyim. Videoyu uzatmayayım. Sizler videonun başına dönerek modeli nasıl yapmışız hemen bakabilirsiniz. Videoyu uzattıkça kafanız karışır. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapmıştım? İlk modelime başladığımda 9 tane kenar ilmeğinden sonra 9 ilmek düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın, modelimizin üzerindeki modeli biz 9 ilmek üzerine kurmuştuk. Hemen arada 3 tane ters ilmek, 1 2 3, yine 9 düz, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve kenar ilmeği. Evet, ikinci modeli de bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Hemen ben arkadaşlar size ikinci modelin ajur bölümünü de göstermek istiyorum. Şöyle arkadan tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim arkadaşlar, sıra sonuna kadar. Şu şekilde ters olarak tüm ilmeklerimizi örelim. Evet, tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi sevgili hanımlar, modelimizi şu ilk ajurumuzu nasıl kurmuştum onu sizlere göstermek istiyorum. Hemen ajurumuzu nasıl kurulduğunu da görelim. Siz modelin başına dönerek devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın 2 tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra bu 2 düz ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Şu şekilde bir kez doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. Bu 2 düz ilmeği de birlikte örüyorum. Sonrasında 2 düz ilmeği de örüyorum. Bakın 9 düz ilmek üzerine desenimizi tekrar kurmuş olduk. 3 tane ters ilmek. 1 2 3. Yine 1 2 düz ilmek ördüm. Bakın bu şekilde. Yine 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bir kez doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve kenardaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeği de düz olarak ördüm. Evet, tekrardan modelimizi başlatmış olduk. Bu şekilde birinci modelimizi nasıl yaptıysak ikinci modelimizde aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten hem kolay hem güzel, hızlı ilerleyen, çok zarif, çok şık, güzel bir örgü modeli. Hemen ilerlemiş halinde sizlere bir göstereyim hanımlar. Gerçekten hayran olacağınız güzel bir örgü modeli. Evet, şöyle sevgili hanımlar, bakın çeyizlik yelek modellerine çok yakışacak. Güzel bir desen, harika bir desen. Şöyle çeyizlere yakışacak bir renkle yaptım. Özellikle çeyizlik yelek modeli arayan hanımlara buradan duyurulur. Bu modeli kesinlikle yapabilirsiniz. Şahane olur sevgili hanımlar, bakın. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yapılışı da o kadar kolay ki sizler de gördünüz, ajurlu, harika, güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Annemin örgülerinden, Annemin Örgü Dünyası kanalından sizlere yine müthiş bir model sundum. Peki bu modeli video arasında da söyledim ama nerelerde kullanabiliriz sevgili hanımlar?
Yelek modellerinin her çeşidinde. İster bebek yeleğinde, ister çocuk orta yaş grubu çocuklarımızda, yani orta yaş grubu çocuklarımız derken 1, 2, 3, 4 yaşa kadar bebek olarak geçiyorlar biliyorsunuz. Sonrasında orta yaş grubu çocuklar olarak geçiyorlar. Yani çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir desen, yetişkin örgülerinde şöyle. Evet hanımlar. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel deseni paylaşmayı unutmayın diyorum. Şöyle arkasında bir görelim. Arkası da bakın bu şekilde. Evet, yorumlarınızı çok merak ediyorum hanımlar. Sizlerden bol bol modellerimle ilgili yorumlar bekliyorum. Annemin Örgü Dünyası kanalıma destek vermek isterseniz yorumlarınızla, beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet, bugünkü desenimiz bu güzel modelde. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz dediğim gibi kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın hanımlar diyorum. Yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere sevgili hanımlar. Bu güzel modeli sizlere bırakıyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.